Ailem, babam, annem, 3 kardeşiz. 2 kız, biri erkek. Hepimiz, yani 3 kardeş de İstanbul'da doğduk. Annem babam Malatyalı. Babam 13 yaşında gelmiş buraya, hani kendi şartlarıyla çalışmış. Daha sonra annemi gidip Malatya'da evlenip 17 yaşında da annem gelmiş buraya. Ee, Sonradan işte abim, ablam ve ben doğmuşum. İlk oturduğumuz yer, ilk oturduğumuz yer Sirkeci. Sirkeci. E, Abimle ablam orada doğmuş. Ben Sultanahmet, Ticarethane Sokak. Sultanahmet 44 İlkokulu'nun orada diyeyim, sokakta. Ben orada doğmuşum. Daha sonrasında da ben 4-5 yaşındaydım. Yani böyle bir hatırlıyorum. Çünkü ta çok aklımda ermiyordu. Sonra Sultanahmet Cezaevinin arka sokağına geldik. Orada çok küçük olduğum için oraları hatırlıyorum. Fakat bu Sirkeci ve 44 İlkokulu'nun oturduğum sokakları sonradan gene gidip geldiğimiz için oraları da hatırlıyorum, biliyorum. Büyüdükçe oraya da gidip geldik. Çünkü hani komşuluklar, akrabalıklar falan vardı. Sonra 17 yaşına kadar Sultanahmet'te oturduk. Cezaevinin sokağı dediğim arka tarafındaki. 17 yaşında da Koca Mustafa Paşa Sümür Efendi. Bu tarafa geldik. Yani gençlik dönemim orada başlıyor. Yani artık çocukluk mu, artık çıktık oradan. Babam ilk geldiği zaman kendi Sirkeci'de bir yani çay ocağında çalışmış. Sonra belli bir seneden sonra kendi açtı Sirkeci'de çay ocağı. Çay ocağı çalıştırdı. Oradan da emekli oldu. Ankara Caddesi'ndeydi. Ankara Caddesi'nde ara bir sokakta. Hatta yani sokağın adı, ya şu anda inan hatırlamayacağım sokağın adını da. Çünkü belirgin yerler vardı orada. Mesela şu anda hala işletilen Üç Kardeşler İşkembe Salonu, hani oralara, o hemen oralardaydı. Hemen o ara sokakta. Hani Meseret Pastanesi falan vardı. Bunlar hep bilinen bir yer, şeyler olduğu için halk arasında. Ya sokağı hatırlayamayacağım ama Ankara Caddesi'ndeydi. Onu çok iyi biliyorum. Sultanahmet'te Ayasofya Camisi hani oldu ya, orada saray içi kapısı var. Çocukluğum hep orada oyunlar oynamakla, Sultanahmet'teki parkta. Orada askeriye vardı. Orada hatta gidip orada piknik bile yapardık. Sultanahmet Camisi, Akbıyık Camisi'ne kadar, hatta ilk Kur'an öğrendiğim yer pardon, Akbıyık Camisi'dir. Okul tatil olduğu zaman ilkokulda yazları oradaki cami, Akbıyık Camisi'ne giderdim. Yani onu hiç unutmuyorum. Onlar hala gözümün önünde gelince böyle yani Can Kurtaran'da yazlık sinemalar olurdu. Yani hatta bu Behçet Nacar'ın, Abdullah Nacar kardeşler akşamları hep yazlık sinemaya devamlı giderdik sık sık. Rahmetli annem, babam götürürdü. Tabii çocukluk o zaman. Minderler alırdık. Zar zor filmleri izlerdik ama orada uykumuz da gelirdi. Ay yani o kadar güzel günlerdi ki. Bir de kışları da, kış olduğu zamanlarda benim zamanımda okullar cumartesi günü yarım gündü. Öğlene kadardı cumartesi günleri. Yani yarım gün bir müfredat vardı. Orada da Gülhane Parkı'nın o caddesi, ya caddenin adını da hatırlayacağım ama orada sinema da hatta var. Yok, şimdi onu tam hatırlayamadım. Orada da öğleye kadar olduğu için annem gelir alırdı bizi. Orada sinemaya giderdik. Ya şu anda hani Gülhane Parkı'nın bu tarafında eskidendi sinema. Neyse aklıma gelince onu söylerim.
Yani nereydi acaba? Sinemanın adı. Caddenin adıyla sinemanın adı aynı bir de. Neyse yani onu tam işte öyle çocukluğumuz çok güzel geçti. Yani komşuluklar, çocukluk, arkadaşlarım hala görüştüğüm arkadaşlarım da var. Çocukluktan olsun, lise yıllarımdan olsun. Yani oynadığımız oyunlar hep yakar top. Çok oynardık dışarıda. Voleybol, yakar top, ip atlardık. Ondan sonra hula hop çevirirdik. Hani onlar o evet. Ondan sonra başka. Hatta yani çocukken evde bile oyun oynamanın çarelerini buluyorduk. Sandalyelere lastik takıp sırayla rahmetli ablamla hani öyle bile oyunlara yani bir kendi kendimize bir yaratıcılık oluyordu. Pardon, Alemdar Caddesi, Alemdar Sineması şimdi geldi aklıma. O dediğim yer hani. Gülhane Park'ın olduğu bu cadde Sultanahmet'e çıkan caddedir. Alemdar Sineması vardı. Tabii ki onu yani eskiden bilinen bir yer. Herkes bilir onu. Başka oynadı. Komşularla pikniğe giderdik. Florya'ya. Ondan sonra Menekşe'ye. Hadi plaja giderdik. Pikniğe giderdik. Sahile inerdik oradan Ahırkapı diye geçer sahil. Oraya giderdik. Yani çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel. Hatta cezaevinden hiç unutmuyorum bir mahkum kaçmıştı. Evet. O mahkum apartmanları hemen geldi aradı şeyler. Tabii ki biz de çocuktuk. Çok korktuk yani. Öyle bir şeyi de hatırlıyorum. Bir de komşumuzun kızını birisi kaçıracaktı o zaman. Hala görüşüyoruz. Hala rahmetli anneme dua eder. Şöyle o çocuk da kız çocuğu oynarken kucağına almış. Demiş ki şu camdan hani bir şey var alamıyorum. Al gibilerinden çocuğu da alıyor kucağına kaçıracakmış. Çocuk da bas bas bağırıyor böyle tepiniyor. O arada da rahmetli annem görüyor. Hemen dışarı çıkıp kovalıyor çocuğu da bırakıp kaçıyor. Böyle bir şeye de yani anı mı diyeyim kötü bir anı tabii ki. Hani olan şeyi anlatıyorum. Ya komşuluklarımız böyle hani arkadaşlarla çocuktuk, toplanırdık, el işi yapardık. Kur'an kursuna böyle giyinip oraya göre bir ev bizim için çok güzeldi bunlar. Yani çok değerli bir şey. Belki bilmiyorum başkaları için biz çok mutluyduk. Çok güzeldi bizim için. Hani çocukluk arkadaşlarımızla bir el işi yapmak. Hani o biz git beraber toplanıp hadi bekliyoruz okula bile giderken hadi bekliyoruz hadi gel hani birlikte gitmek böyle çok güzel günlerimiz geçti. Yani çocukluğumuz olsun çok mutlu geçti. Şu an nasıl diyeyim size yani gidip oturduğumuz apartmana bakıyorum hep insan yani gidip bakmak tabii ki istiyor fakat nasıl diyeyim size yani o kadar kasvetli bir yer olmuş ki zaten oturduğumuz bina yıl 43 45 yıl olmuştur. Kapı kilit vuruldu, dökülüyor. Çünkü mirasçılardan dolayı hiçbir şey yapılamamış o yüzden. Çok sessiz, yani böyle hüzün verici. O zaman cıvıl cıvıldı. Çok cıvıl cıvıldı ama şimdi hep iş yeri zaten turistik bölge. Turistler gelirdi mesela gezintiye bizim çocukluğumuzda. Benim çocukluk arkadaşımla alt üstte oturuyorduk. Bizim resmimizi çektik. Karşı binada terasa çıktık biz. Turist bizim. İtalyan Toronto'da turist resmimizi çekti. Dedi ki gidince dedi postalarım adresimizi aldı. Gerçekten de postaladı o resim duruyor bende. O da var. O bizimki değil. Ben sadece ilk doğduğum gördüm. Ben şöyle diyeyim bizim oturduğumuz yani Sultanahmet'te oturduğumuz yer 5 katlı bir apartman, çift daireli. Biz en alt katında oturuyorduk. Karşı dairemizde ve komşumuz vardı. Onun kızıyla da hala görüşürüm. 2+1 küçük. Yani 2+1 küçük bir yerdi. Küçük bir bahçe vardı arka tarafta. Yani mütevazi bir yerde. Hani
lüks falan değildi ama çok biz mutluyduk içinde. Biz çok mutluyduk içinde. Çünkü kiracıydık, kendi evimiz de değildi. Rahmetli babam hani bizlere çalışıp hani şöyle ki hani çocukluğumuzu güzel yaşadık. Çok zengin değildik varlıklı ama hiçbir şeyden de mahrum etmedi. Gerçekten bunu hani yakınımızdaki çocukluk arkadaşlarım da bilir. Güzel bir çocukluk geçirdik. Evimizde kendimize göre biz mutlu bir hayat yaşıyorduk ki o zaman herkes mutluydu zannedersem ama şimdi bilmiyorum artık. Odalardan salondu biri. Salon, hol, salon salamanje denir o zamanlar. Bir tane de ayrı bir oda vardı. Mutfak, çok affedersiniz tuvalet. Yani hani tuvalet banyoyla bir o zaman. Salon salamanje olan yerde biz 3 kardeş yatardık. Diğeri annemlerin yatak odasıydı. Mutfağımız vardı. Dediğim gibi tuvalet banyo birdi. Bir de küçücük bir bahçe vardı. Onu şöyle hatırlıyorum. Benim Sultanahmet 44 olan orada doğduğum yerde karşı 2-3 katlı bir yer vardı. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Oda oturuyorlardı. Çünkü oradaki teyzeler benim zamanıma göre o zaman o teyzeler mesela hepsi çıkmış çamaşır yıkıyor. Ben de merak ediyorum. Yani 3 kişi aynı taşlık gibi böyle hol gibi bir yer var. Çamaşır yıkıyorlar. Yani onlar orada oda oturuyorlarmış. 3 katlı bir yerdi. Onu hatırlıyorum. Başka yani hani mesela ben bazı çok insanlar ben seviyorum böyle eski şeyleri konuşmayı. Hani bazı insanlardan da duyuyorum oda oturuyorduk. Hani diyorlar öyleymiş ben de kendi gözümle onu gördüm oda oturduklarını. Hani çocukluğumda. İlkokul Sultanahmet 44 İlkokulu'nda okudum. Ya yani öğretmen çok değiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Şöyle ki zaten resimlerim de var. Hep vekil öğretmen gelirdi sık sık. Ama yani güzel bir eğitimde aldık diyebilirim. Yani ben hani öğretmen çok sık değiştik. O zamanlar oluyordu böyle şeyler. Hani şimdi de olabilir sorun değil yani. Ama güzel bir eğitim aldık. Güzel bir öğrencilik yani geçti. Sabahçılık, öğlencilik vardı. Sosyal şeylere katılır. 23 Nisan olsun hani böyle bir etkinlikler oluyordu. Çok güzel etkinlikler. Hatta etkinliklerimiz Beyazıt Meydanı'nda o zamanlar Hürriyet Meydanı deniyordu. Hani Beyazıt İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer. Ay kıyafetlerimizi giyerdik. Ay nasıl şey oldum şimdi böyle yaşadığım şeyi hemen anlatıyorum. O güzel çocukluk kıyafetleri giyerdik böyle. Ya elbise ya bir hani köylü kızı kıyafeti diyeyim. Oralara yürümek, yürüyerek gitmek okuldan. Orada durup şiirler okumak, orada tören olması yani çok yani ne diyeyim çok güzel bir şey. Çok güzel bir duyguydu. 23 Nisan 19 Mayıs lisede. 23 Nisan törenlerimiz hep Beyazıt Meydanı. Hürriyet Meydanı diye geçerdi. Tabii ki Beyazıt yani. O zamanlar neyse Hürriyet Meydanı diye geçiyordu. 23 Nisan törenlerimiz her sene orada olurdu. Hep sıralanırdık sınıf sınıf. Bütün o bölgedeki okullar bir tek bizim değil. Tüm mesela o zaman Büyük Reşit Paşa Kadırga İlkokulu, Tevfik Kut ya oranın semt okullarını da çok iyi biliyorum. Hani hep orada toplanırdı o semtin okulları. Çok güzel törenler olurdu. Ya çocukluk. Ay yaşar gibi böyle şey oluyorum. Hani bir de anlatınca gerçekten. Hani yani duygulanıyor insan. Böyle. Pardon bir de ilkokulda şöyle bir sosyal faaliyetlerimiz de oluyordu. Hiç unutmuyorum. Müzeleri geziyorduk. Yani Ayasofya Müzesi diyeyim size. Topkapı Sarayı. Atatürk'ün Şişli'deki evi. Tiyatroya götürdü ilkokul hocamız. Reşat Nuri. Ben mesela ilk tiyatroyu orada, ilk okuldayken orada izledim.
Pikniklere giderdik ilkokulda. Küçük Su, Belgrad ormanları falan. Öyle yerlere de giderdik ilkokuldayken. Ama lisedeyken de giderdik. Lisedeyken de hatta şöyle bizim bir faaliyetlerimiz olurdu okulumuzun. Şehir dışı gezileri. Mesela şöyle diyeyim. Ankara, Konya, Mevlana, hani buraların tarihsel yerleri. Diyelim ki Konya'ya da gittik. Mevlana, hani oradaki işte Alaaddin Tepesi, hani oranın ne böyle gezilecek tarihi yerleri. Ankara, yani bayağı bir yerlere de gittik. Edremit, Kuş Cenneti, hatta fotoğraflarım da var yani. Çanakkale, Tahtaat'a kadar yani gittik, gördük. Böyle bir şeylerimiz oldu. Bunlar lise zamanında. Cağaloğlu Kız Meslek Lisesi Divan Yolu'nda Çatalçeşme Sokağı'nda. Onu da biliyorum nerede olduğunu sokak olarak. Çatalçeşme Sokağı'nda Cağaloğlu Kız Meslek Lisesi. İlk işte ortaokulumu da orada bitirdim. Tabii ki benim zamanımda sonradan gene gittim. Hani insan bir bakıyor nasıl diye okulunu. Benim zamanımda tahta, ahşaptı. Sonradan tadilat oldu. Tabii ki daha güzel tadilattan geçti. Güzel, gene güzel. Okulumuz güzeldi. Eğitimimiz güzeldi. Çocuk gelişimi mezunuyum. Oranın çocuk gelişimi bölümünden mezun oldum. Sınıfımızda lisedeyken, ortaokuldayken hatta Ermeni arkadaşlarımız da olurdu. Çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Hala da kardeş gibi görüşürüz. Hiç bizim öyle hani hiçbir şekilde hiç kimse birbirini ayırt etmezdi. Herkes birbirine saygı duyardı. Hala da görüşüyoruz. Çok çok yani bir kardeş gibi nasılsak bir kardeşe gerçekten öyle. Bakın kaç sene geçti aradan hala da görüşürüz. Öyle arkadaşlarımız da oldu. Onlar mesela hani şey olunca ders dışarıda beklerdi. Biz dersimize devam ederdik. Hani kimse kimseye bir şey de zorlamıyordu. Çok güzel geçti yani okulumuzda, okul hayatımızda. İnanın iş hayatım da öyle. Memuriyet hayatım da öyle. Çok güzel arkadaşlıklarla dediğim gibi hiçbir ayrımcılık hiçbir şekilde. Herkes hala da devam ediyorum. Ben o şeyi yakalayamadım ondan sonra. Yani zaman mı değişti artık ne olduysa. İş arkadaşlarımla görüşüyorum. Hafta ayda bir kere toplanıyoruz. Yani gerçekten bunu bütün kalbimle söylüyorum. Yani çok güzel bir bulunmaz bir arkadaşlık, dostluğumuz var. Lisedeyken de bizim Cağaloğlu Kız Meslek Lisesi'nin yanında dikiş nasıl okulun adı nasıl diye Akşam Sanat. Akşam Sanat diye bir okul var. Oraya sadece ya herkes gidebiliyor dikiş öğrenmek için. Herkes gidebiliyordu. Oranın bahçesi çok büyüktü. Biz orada beden eğitimi faaliyetlerimiz de orada açık havada koskoca bir bahçede açık havada yani yapardık. İşte 19 Mayıs şeyleri olurdu törenleri. Yok biz dediğim yerde çok büyük bir bahçe, çok büyük bir alan. Şimdi ne durumda bilemeyeceğim ama çok yakın zamanda gitmedim. Orada yapıyorduk faaliyetlerimizi. Beden dersimizde de oraya gene gidiyorduk, açık havada yapıyorduk. Ah işte inanın o da böyle hiç bulunmaz bir. Yani diyorum ki bazen böyle bir gün o eski şeyi yaşasak, o kadar o hayalle yani çok 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 iyi, çok güzel bir komşuluğumuz oldu. Gene dediğim gibi hiç kimse birbirini ayırt etmeden hani böyle şey açısından diyeyim size hala da görüşüyoruz komşu. Tabii ki herkes bir taraflara dağıldı ama hani kimiyle telefonla, kimiyle gidip gelmelerimiz çok azaldılar ama çok güzel, çok iyi bir komşuluklarımız oldu. Çok güzeldi. Fakat yani öncelerine kadar herkes bir yerlere dağıldı. Kimileri vefat etti. O şey hiçbir zaman artık yani şu anda yok diyebilirim. Çok tek tük diyeyim yani yok gibi diyeyim. Eskisi gibi hiçbir şey değil. Daha çok. Valla öyle nasıl diyeyim size hani şu kadar çoğunlukta diyemiyorum. Çünkü hep değişikti. Gerçekten hep değişikti. Öyle. Öyle diyeyim size. Yani
Düğünler şöyle diyeyim size. Ben şimdi eskiye de dönüyorum, Sultanahmet zamanımıza. Hep Beyazıt'taki düğün salonları vardı. Çünkü hatırlıyorum, Beyazıt'ta çok salonlar vardı. Hep orada düğün salonunda olurdu. Hani mesela böyle hani bahçede şeyde ben şahit olmadım öyle hiç yani şimdiye kadar. Beyazıt'taki salonlarda, burada da öyle. Yani hep düğün salonlarında öyle olurdu. Hatta Gönül düğün salonu, bilmem işte Abdullah düğün salonu, Beyazıt'ta Yümni düğün salonu, Gönül düğün salonu, Nis, Laleli Orda Caddesi'nde Kızılay düğün salonu, hep bunlarda oldu. Hep bu o halelerdi. Çocuklukta bayramlarda bayramlığımızı alıp başımızın ucuna koyardık yeni giysilerin, bayramlıkları. Bayram sabahı olunca kalkar giyinirdik. Tabii anne babamız elini öpüp hemen çıkardık komşulara. Komşuları gezerdik el öpmeye. Hiç unutmuyorum, o zaman da hep mendil ve para. Mendil mutlaka verilirdi. Hep mendil yani. Böyle çiçekli mendil. Ya kimisi para da verirdi. Mendil de verilirdi. Şeker verilirdi. Çok güzel geçiyordu. Çok çok güzel. Sümbül Efendi de şöyle, tabii ki oraya gençlik yani adı şeylerim rastladı. Orada da hani büyüklerimize çıkıp hani komşularımıza, akrabalarımıza bayramlaşmaya hani giderdik. Büyüklerimizi ziyaret ederdik. Orada da öyle geçiyordu. Yani şöyle diyeyim, zaten gençlikte okul zaman, lise zamanında zaten arkadaşlarla bir sosyal gezmelerimiz olurdu. Daha sonra böyle tabii ki iş hayatına, memuriyet hayatına başladığımda da gene çok oldu. Hani toplanırdık böyle Çakıl Gazinosu'na, gündüz şeylerine, hani suarelerine diyeyim. Daha çok öyle şeyler, gezmeye giderdik mesela Boğaz'a. Hani toplanırdık, hep toplu böyle gezmelerimiz çok çok oldu. Çok oldu. Konserlere falan giderdik, Gülhane'ye. Onlar da, evet, o da var. Gülhane'ye giderdik o zamanlar. Emrah vardı, evet. Emrah, hatta dayımın kızı da benim, yani nasıl diyeyim, orada şeydi, hani standlar falan açılıyordu hani bu konserler zamanında. Onlar da orada bir stand açmıştı. Hani sık sık giderdim. İbrahim Tatlıses, Emrah, yani hatırladıklarım bunlar. Liseden sonra memuriyet sınavı açılıyordu. Lise arkadaşım bana gelmişti. Şöyle yani dedi ki memur alınacak, gel müracaat edelim diye. Ben pek sıcak bakmadım son günü. Hani yani olur mu olmaz mı açıların gibisinden, yani hani olmaz gibilerinden daha doğrusu. Bana çok ısrar etti. Çok ısrar edince de tamam dedim, hadi kırmayayım. İsteksiz gittim, inanın, isteksiz. Dilekçe vereceğiz, müracaat dilekçesini. Verdik birlikte dilekçemizi. Hatta dilekçe verdiğim kişi de benim liseden mezun olduğum 2 üst sınıftan tesadüfen bayan. Orada onu da öğrendim. Hadi verdik, sonra sınav oldu. Sınava girdik. Hani sınav sonuçları belli oldu. Sonra kazandığımı öğrendim. Hani ondan sonra da başladım yani memurluğa. İlk şöyle başladım. Şimdi bu İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Sultanahmet'teydi. 77 yılında bir yangın geçirdiği için o arada Koca Mustafa Paşa son durakta Akbank'ın olduğu binaya gelmiş. Tabii ben orada o an çalışmıyorum. Ama çocukken hep görüyordum. Çünkü Sultanahmet'te geçti. Hatta yangını bile gördüm. Yangını şöyle gördüm. Sabah okula gidiyordum. Bina iskelet kalmış. Çok üzülmüştüm. Yani öyle baka kalmıştım. Çünkü okula giderken görüyorduk o binayı. Geçici olarak o binaya tesadüf gelinmiş hani. Ben dilekçemi oraya verdim. İlk orada başladım. 84 yılında da Sultanahmet tadilatı bitince oraya geçtik.
oraya geçtik. Orada da 90 yılına kadar orada görev yaptım. Sonra tayinimi İstanbul Üniversitesi'ne aldırdım. Hani ev, yani hani adres, hani güzergah açısından 10 yılda İstanbul Üniversitesi'nde görev yaptım. Ondan sonra emekli oldum, yani 20 yıldan sonra. Şu an benim bildiğim kadarıyla gene üniversitenin bir birimi olarak, yani nasıl diyeyim, hani böyle faaliyeti bir birim olarak, şimdi tam adını da bilemeyeceğim ne olduğunu, ama bir birim yani olarak kullanılıyor. Tam bir, yani birimin adını bilemeyeceğim ama bir birim olarak kullanılıyor. Çok faal bir yer değil zannedersem, ama kullanılıyor bir birim olarak, çünkü çok tarihi bir bina, çok güzel bir bina. Çok çok güzel. Memurluk mesleğimde ben maaş bürosunda çalışıyordum. Maaş işleri, akademisyenlerin ek dersle ücretleri, maaşları, tümüyle benim mesleğim böyle geçti. Yani tüm 20 yıl diyeyim, böyle geçti. Tahakkukla ilgili. Lise zamanında evet pastaneye giderdik. Çünkü Divan yolunda Çiğdem Pastanesi hala da duruyor. Cennet Muhallebicisi. Çemberlitaş'ta bir de pasajın içinde bir muhallebici daha var. Çemberlitaş muhallebicisi. Bir de gene orada Pierlotti muhallebicisi. Ben hep bunlara gidiyorduk lise zamanımızda. Hepsini, bunu geçmişteki olan herkes bilir. Bu hani pastane, muhallebici. Bizim hani gittiğimiz yerler böyle öyle restoran falan değil. Ama buralara gidiyorduk. Bizim zamanımızda öyleydi. Bakkal. Bizim zamanımızda hep bakkallar vardı. Hep bakkallardan alırdık. Yani bakkal, yani mesela şu anda her yer market. Ama benim o zamanlar hep bakkaldı. Yani hatta çocukluğumda zaten bakkaldı. Bir de biz hani Koca Mustafa bu Paşa'da otururken Sümbül Efendi'de bile gene bakkaldı. Hiç unutmuyorum, Sebzeci Sokak'ta Fuat bakkalımız vardı, Hasan bakkalımız vardı. Yani sokağımızda. Bakkaldı yani, böyle bakkallardan hep alışveriş yapardık. Evet, çocukluğumda dondurmacı, lahmacuncu, hep aynı gün, yani her gün aynı kişiler gelirdi. Yoğurtçu, yoğurt alırdık. Hep böyle kürek gibi bir şeyle konurdu ama çok güzel yoğurtlardı, kayma. Çocukluk gibi bayılırdık. Ondan sonra sebzeciler vardı. Sebzecimiz var hala. Hatta ismini bile hatırlıyorum. Rahmetli Saim amca vardı. At arabasıyla sebze. Ama o sebzeyi var ya, hala burnumda kokuları. O sebzelerin. Dediğim gibi lahmacuncumuz, dondurma, yoğurtçu, sütçü. Hatta bir de basmacılarımız da vardı. Basma hani böyle el arabasında satardı. Metreyle hani istediğin ne istiyorsanız o şeyi alabilirdiniz. Ondan sonra hatta terlikçi de vardı. Onu da hatırladım. El arabasında terlik. Tokyo alırdık. Hani çocukken hatırlıyorum, böyle Tokyo lastik gibi bir şeydi. Tokyo vardı. O da seyyar satıcıydı. Başka düşünüyorum. Mesela sinemanın tanıtımı için arabada akşamları tanıtım yapılırdı. Hani sinema farz edelim, hani yazlık sinemada akşam 8.30'da işte filmin adı, oynayacak artistlerin adı söyleye söyleye megafonla mahallemizde dolaşırdı. Onu da hatırlıyorum. Öyle. Kıyafet alışveriş için Mahmut Paşa. Mahmut Paşa'ya giderdik. Ama hiç unutmuyorum. Orada Atalar, bir de YKM, yani yeni Karamürsel vardı. Yani hani o zamanın şartlarının en gözde lüks yani mağazalarıydı. Yani oradan da alışveriş
rahmetli babam yaptırmıştır onları da. Ama çoğu tabii ki Mahmut Paşa'dan hep alırdık. Ama oradaki mağazaları da hatırlıyorum, biliyorum. Atalar ve YKM'yi de hatırlıyorum. Aldım kıyafetleri, hatta resimlerimde ondan çok, hiç unutmuyorum onları. İbadetlerimizi o zamanlar Sultanahmet'ten beri, yani öyle bir iyi hatırlıyorum ki Eyüp Sultan'a, Hırkayı Şerife, yani bunları çok iyi hatırlıyorum. Çünkü her Ramazan'da bunu rahmetli annem götürürdü bizi. Eyüp Sultan ve Hırkayı Şerif'i çok iyi hatırlıyorum. Zaten bizim şeyimizde de hani oturduğumuz çevrede de Sultanahmet Camisi. Hani işte dediğim gibi ilk Kur'an öğrendiğim yer benim Akbıyık Camisi. Can Kurtaran'a yakındır o. Ama Eyüp Sultan ve Hırkayı Şerif'e hep giderdik. Böyle şey olarak, mesela bir minibüs ya da araba dolmuş gibi mi artık, onu tam hatırlayamayacağım. O şekilde giderdik toplu. Öyle yapardık. Teravihlere giderdik. Sultanahmet'te. Sümbül Efendi'de. Hatta açık alan vardı Sümbül Efendi'de. Sonradan kapadılar. Yani oralarda hep ibadetlerimizi yapardık. Hala da tabii ki şu anda öyle. Vallahi belediye otobüsü. Yani çok böyle hani gerekmedikçe hani devamlı belediye otobüsümüzü kullanırdık. Tren, belediye otobüsü, vapur. Çünkü vapur falan da hatırlıyorum. Çünkü çocukluğumda biz şeye giderdik Çamlıca'da. Çamlıca demeyeyim, Kızıklı. Çok iyi hatırlıyorum. Orada Selami Baba türbesi de var. Onları çok iyi hatırlıyorum gittiğimizi. Hep gider, tabii ki bu kadar kalabalık değildi. Rahatlıkla giderdik. Oralara çok sık da giderdik. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Yani onun için hani vapur, tren, belediye otobüsü, hani taksi çok kullanmazdık. Belki binde bir, bilmiyorum yani. Onda doğruyu söyleyeyim, hatırlamıyorum değil taksi kullandığımızı. Evet, yani ben bile hani şöyle, ben bu Koca Mustafa Paşa'dan Sümbül Efendi Sultanahmet'e yürüyerek gidip geldiğimi bilirim. Yani yürüyordum. Orayı da şöyle, onun da bir hikayesi var aslında. Biz ev bakıyorduk almak için. Şöyle, ya rüyasında rahmetli annem, pardon, bizim çok bir yakınımız, pardon. Bizim şimdi oturduğumuz evi rüyasında görüyor. Daha almadık yani eve. Siz dedi ev arıyoruz. Siz dedi buradan şu evi alacaksınız dedi. Ay vallahi yani bu hani olmuş bir şey. Biz dedik yani bakalım, nasip kısmet yani, ama hiçbir şey yok ortada. Biz sadece bir bakınıyoruz böyle. Ondan sonra yani aradan çok da vakit geçmedi. Gerçekten de burası, geldik biz bu evi almaya. Ev sahibiyle konuştuk. Rahmetli babanla ben gelmiştim ilk önce bakmaya. Çünkü ablam hamileydi, onun yanındaydı. Hani doğum şeyi vardı onun da. Ev sahibiyle konuştuk, tanıştık. Yaptık, hani daha tam karar vermedik. Ev sahibi benim çalıştığım yeri biliyor konuşma esnasında. Çok ısrarla arıyorlar beni. Hani gelin siz alın. Hani aile apartmanıydı onların da. Ya öyle böyle derken nasip oldu. Rabbim nasip etti yani. Öyle. 17 yaşından beri evet oradayız. Sümbül Efendi'nin camisinde mescit var, pembe, sonradan yapıldı. Hemen yanı başındaki içe doğru olan bahçeli bina. Caminin dedi hemen camiye bakacak sizin eviniz dedi. Sümbül Efendi dedi yani. Öyle demişti. Ay öyle ya. Ay vallahi insan yapıyor böyle, ne bileyim. Ay etkileniyorum. Orada 80 yılından beri oturuyoruz. 80'de Kasım ayında almıştık. Hiç unutmuyorum. Tam ablamın doğum yapacağı zaman. 2-3 yılda Sebzeci Sokak. Gene orada oturduk. O zaman kiradaydık. Sümbül Efendi diyerek ilk zamanlarımız, ilk yıllarımız çok ya aile gibiydik. Komşularımız çok,
Yani nasıl anlatayım, yardımlaşma olsun. Hani insanlık, ya her bakımdan dört dörtlük bir komşuluk vardı. Fakat gitgide hepsi kayboldu bu geleneklerin. Çünkü insanlar yani değişti. Zamanı değişti. Ben de onu bilmiyorum. Hiç eskisiyle alakası yok. Çok güzel bir komşuluğumuz vardı. Yani rahatlıkla birbirimize gidip gelirdik. Hani bakardık birisinin bir şeye ihtiyacı varsa hiç söyletmeden yapılırdı. Hep bunlar herkes birdi böyle. Ama şimdi hiç öyle bir şey yok. Yok, tanımıyor kimse birbirini. Çünkü biz kim oturuyor bile tanımıyoruz yani yeni olanları. Öyle. Apartmanlar yani çok eski olanlar değişmiştir ama çok güzel yapılan şeyler oldu. Hani dar sokaklar, hani e, nasıl diyeyim sosyal alanlar. Hani şimdi eskiye göre biz yani eskinin her şeyi güzel diyoruz ama biz sadece insanlık olarak bunları konuşuyoruz. Ama yapılan şeyleri hiç inkar etmeden yani gerçekten de çok çok güzel şeyler yapıldı. Yani çalışma alanları mesela diyelim şöyle benim oğlumun zamanında böyle yok bilgi evleri bilmem ne falan böyle şeyler yoktu. Bak hani durumu olmayan insanlar bu şeyden faydalanıyor. Yollar olsun yapılıyor. Hani hizmetlerden geri dönüş çok iyi alıyoruz. Ben onları kendim yaşadığım için çok yani bunu birebir söyleyeyim. Sosyal alanlar, futbol şeyleri hani sosyal şeyler var, tesisler. Hani önceden bunlar yoktu. Şimdi biz mesela şöyle ben şu zamanda mesela toplanıyorum arkadaşlarımla. Bizim şimdi tek gittiğimiz böyle bize uygun olacak yer belediyenin sosyal tesisleri. Yani gerçekten de hani biz anca öyle yani kendi şeyimize göre öyle yerler bizi. Hani gerçekten de onları da inkar edemeyiz. Çok güzel işler yapıldı. Dediğim gibi hani insanlar olarak biz hani yaşadığımızı ama yapılan şeyler de çok güzel. Çok çok güzel hem de. Bir de şu var, çeşme deyince şimdi hatırladım. Ben mesela eskiden çeşmeler bir bakıyordum çöplük içinde yıkık dökük. Şimdi çeşmeler yenilendi. Milli değerlerimiz çok yani önemsendi. Önceden bakıyordum çöp yığınıydı önleri. Hani yani ama şimdi bakıyorsun içini açı ay bir de böyle bakıyorsun ay ne güzel çeşme. Hani ben Ali Paşa'dakini gördüm. Sümbül Efendi'nin o havalede birkaç çeşme var. Çünkü tanıdıklarıma gidip gelirken görüyorum. Küçük hamamın orada var bir tane. Benim hani bunlar benim gördüklerim şeyler. Bir de şeylerde de görüyorum yani hani bakıyorum. Hani yenilenmiş yapılmış hani internetin bir sayfası var oradan da görüyorum. Bunlar güzel şeyler. Çok güzel. Tabii ki şimdi Sultanahmet'te oturduğumuz ev hani küçük. Yani bir de hani yaşam alanı şeyinde yani çok şey değil ama gene diyor mutluyduk ama burası tabii ki daha bir rahat, daha bir güzel yani o yaşam amacıyla. Evler yani orası da böyle hani beton, burası da beton. Benim sadece burası bir sakin. Benim buranın bir manev havası var daha doğrusu. Yani o huzur veriyor bana. Bu Sümbül Efendi olunan yer dediğim şimdiki evimiz yani. Çok huzur duyuyorum orada. Ya ben bunun şeyi belki bilmiyorum yani evin hani şeyiyle karşı evet evde yani Sultanahmet'te bir tutamıyorum ama huzuru da bir bambaşka. Evet karşılaştırırım Sultanahmet diyorum. Evet. Yani Sultanahmet'te daha böyle bir yani çok iç içeydik. Herkes yani iyi niyetli. Yani hani nasıl anlatsam böyle kardeş gibiydi ki çocukları olsun, annelerimiz olsun, hani babalarımız böyle ailece böyle herkes birbirine bir bağlılık, bir tutkunluk vardı. Ama burada öyle yok. Burada değil. Oranın da o şeyi var yani söyleyeyim onu da. Şimdi Sultanahmet'e bakınca şimdi şöyle diyeyim. Orası zaten turistik bölge olduğu için hani orayı da düzenlendi. Çünkü gidiyorum arada hani görmek istiyorum. Yani orada da güzel şeyler yapılmış oraya göre tabii ki.
Ya bizim burada da yani karşılaştırırsak şöyle diyeyim. Burada hani binalar iç içe. Ama orada bir daha şey yani hani daha bir seyrek. Burası gibi şey değil. Ama yani sokaklarda hani öyle bir yani tadilat gerekecek şey olsa da dahi yapılıyor. Hani o yüzden gayet iyi. Hani olsa bile bir şey gerekeni yapılıyor. Yani yok mahalle yok. Çünkü artık turistik yer oldu. Hani ya şöyle diyeyim otel, apart artık böyle şeyler. Yani aile hani pek yok. Tek tük artık. Tek tük diyeyim. Ben mesela şimdi şöyle diyeyim size. Ben kendimi örnek verecek olursam benim arkadaş çevremde böyle ara sıra toplantılarımız olur. Hani böyle ya da hani iş arkadaşlar, emekliler bir böyle toplanırız. Diğer zamanlar evdeyim. Çoğu zamanım evde geçer şimdi. Gerektiği zaman hani alışveriş yani böyle fazla bir şeyim yok yani hani böyle dışarıyla. Emeklilikten sonra zaten şöyle benim oğlum ilkokul 3'e gidiyordu. Hani ben şey yapmak istedim hani artık emekliliğim hani devam etti ya işimi devam ettirmeyeyim zamanım geldiği için emekli oldum diye düşündüm. Çünkü onunla vakit geçirip hani artık hadi ilkokul 3'te artık hani bunu bir tahsil hayatı şey olacak. O yüzden gerek duymadım. Çünkü çalışsaydım memuriyetime devam ederdim. Hani daha geç emekli olurdum o yüzden. Yani buranın eski bir yani tarihi bir semt olması. Etrafıma bakıyorum çünkü hani Fatih'e, Sultanahmet olsun, bizim bu Fatih olsun her yer bir tarihi bir semt. Çünkü tarih semtlere karşı aşırı bir böyle sevgim var benim, ilgim var. Ben çok seviyorum. Yani ben çok memnunum Fatihli olmaktan her şeyiyle.